Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte nefis bir poğaça yapacağız. Poğaçamızın adı Karaköy poğaçası olarak da bilinen kuru poğaça. Poğaçamızı hiçbir şekilde maya kullanmadan sadece un, yağ ve su kullanarak yapacağız. Ve puf puf kabaracak, milföy gibi tel tel dökülecek ve çıtır çıtır olacak. Börekçilerde yediğimiz ve tadıyla bizi mest eden poğaçamızın yapımına hemen başlayalım. Tarifimizdeki en önemli nokta bütün malzemelerin soğuk olması gerekiyor arkadaşlar. Unumu buzdolabında soğuttum. Yağımı da dondurucuda bir miktar beklettim. Suyu en son koyacağımız için o da buzdolabında bekliyor. Hemen başlayalım arkadaşlar. 500 gram soğuk una, 250 gram dondurulmuş margarini rendeleyeceğiz. Margarinimi alıyorum. Ben pastalık, böreklik bir yağ kullanıyorum. %84 yağlı bir margarin kullanıyorum ben. Yağımızın tamamını rendeliyoruz. Yapışmaması için arada bir şu şekilde una batırırsak daha kolay bir şekilde rendeleriz. Yağı nereden bulabileceğinizi, hangi marketten bulabileceğinizi, temin edebileceğinizi yorum kısmına yazacağım arkadaşlar. Kaşık bardak ölçüsünü de yorum kısmına yazacağım. Nefis bir poğaça oluyor. Dondurucuya kaldırıp istediğiniz zaman çıkartıp fırına atıp çay demlenene kadar, çayınız demini alana kadar poğaçalarınız hazır olmuş olacak. Çok miktarda yapıp dondurucuda da saklayabilirsiniz. Yağımızı rendeledikten sonra içine 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı toz şeker ekliyoruz. Suyunu eklemeden şöyle bir yoğuruyoruz. İyice un ve yağın birbirine karışmasını sağlıyoruz. Şimdi 250 mililitre soğuk suyumuzu ekliyoruz hamurumuza. Daha sonra şöyle karıştırıyoruz. Hamur toparlanması lazım sadece. Çok fazla yoğurmuyoruz kuru poğaça hamurunu. Evet, hamurumuz yoğruldu. Şimdi tezgahıma alıyorum hamurumu. Evet, hamurumuzu şöyle bir toparlıyoruz. Üzerini kapatıp yarım saat dinlendiriyoruz hamurumuzu. Süremiz doldu arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu açalım. Hamurumuzun altını ve üzerini unladıktan sonra üzerine bir poşet atıyoruz. Şöyle. Şimdi bunun iki türlü açma tekniği var. Bunu oklavayla falan açmıyoruz. Şu şekilde ya dirseğimizi kullanacağız ya da merdaneyle vura vura açacağız arkadaşlar. Açtıktan sonra poşetimizi kaldırıyoruz. Şöyle un atıyoruz tekrar. Şöyle katlıyoruz. Bu işlem poğaçamızın kat kat olmasını sağlayacak. Şimdi son işlemimiz için hamurumuzu şöyle bir tekrar unluyoruz. Şöyle katlayıp üstünü unlayıp merdane yardımıyla açacağız şimdi. Açma işlemimiz bitti. Şimdi hamurumuzu saracağız. Uçtan tutup sıkıştırarak hamurumuzu rulo haline getiriyoruz. Sıkıca sarıyoruz. Üzerine tekrar poşetle kapatıyoruz. Şöyle sıkıca sarıyoruz ve yarım saat daha bekletiyoruz. Hamurumuz dinlendi. Hamurumuzdan 70'er gramlık parçalar kesiyoruz. Şimdi hamurlarımızı beze haline getiriyoruz. Bezelerimizi hazırladık. Üstünü kapatıp bir 10 dakika daha bekliyoruz. Evet, şimdi hamurlarımızı açalım. Şimdi un serptiğimiz yere alıyoruz hamurumuzu. Avucumuzun içiyle şöyle bastırıyoruz. Daha sonra bunu ikiye kapatıyoruz ve şuraya şu şekilde bastırıp şöyle itiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde geliyor.
Bu şekilde. Poğaçalarınızı arzu ederseniz dondurucuda dondurduktan sonra da tüketebilirsiniz. Ben bunları dondurdum size göstermek için. Şimdi donmuş olan poğaçalarımdan alıyorum. Poğaçalarımı donuk halde tepsime diziyorum arkadaşlar. Donuk poğaçalarımızı tepsimize aldıktan sonra oda sıcaklığında yarım saat bekletiyoruz arkadaşlar. Dinlenmiş olan poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Bir yumurta sarısı yeterli olacaktır. Yumurtalarımızı sürdükten sonra üzerine desen olarak tek yönlü olarak çatal çekiyoruz arkadaşlar şu şekilde. ...190 dereceye önceden ısıtmış olduğumuz fırında yarım saat pişiriyoruz arkadaşlar. Poğaçalarımız fırından çıktı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kabarmışlar. Soğuduktan sonra iç dokusunu sizlere göstereceğim. Poğaçalarımız bir miktar soğudu arkadaşlar. Şimdi doku testi yapalım ve tadına bakalım. Şuradan bir tane alıyorum. Henüz sıcak ama. Bakın harikulade kabarmış poğaçalarımız. Güzelce kızarmışlar. Çıtır çıtır duyuyorsunuz sesi. Şimdi tadına bakıyorum arkadaşlar. Dokusuna bakın arkadaşlar. Çıtır çıtır ve yumuşacık. Arkadaşlar bugün tel tel dökülen, puf puf kabaran, dışı çıtır, içi yumuşacık, ağzımızda dağılan nefis Karaköy poğaçası yaptık. Tarifimi beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerden haberdar olmak için abone değilseniz abone olup bildirim zilini lütfen açın. Bir sonraki nefis tarifte görüşünceye dek sofranızdan bereket, tabağınızdan mutluluk eksik olmasın. Hoşça kalın, afiyetle kalın.